Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz şirin kürklü bot patiğin yapımını paylaşacağım. Biz bugün patiğimizi 1 yaşa göre hazırlayacağız ama ölçüleriyle oynayarak istediğiniz yaş gruplarına göre hazırlayabilirsiniz. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. 3 numara şiş kullanacağım. Ve kar topunun tüylenmeme özelliğine sahip Baby One olan ipini kullanacağım. 100 gram ağırlığında, 250 metre uzunluğunda bir ip. Bir de yine Kartopu markasının ana kuzusu diye satılan bu ipini kullanacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Şişime 33 ilmek atarak başladım ve örgümün ön yüzüne geçmek için bir sıra haroşa olarak ördüm. Şimdi artışlarımızı yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir artış yapıyorum. 15 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir artış yapıyorum. Bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir artış yapıyorum. Tekrar 15 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir artış yapıyorum. Sıra sonundaki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümüzün arka yüzünde herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmadan sadece ilmeklerimizin tamamını haroşa olarak öreceğiz. Artışlarımızı örgümüzün ön yüzünde yapacağız. Şimdi arka sıraları göstermeye gerek yok arkadaşlar. Tamamını haroşa olarak örelim. İkinci artış sıramızla devam edelim. Arka sıramı haroşa örgülerle tamamladım. Şimdi ikinci artış sıramızdayız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir tane artış yapıyorum. 15 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir artış yapıyorum. 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3. Bir artış yapıyorum. Tekrar 15 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir artış yapıyorum. Sondaki 2 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünü haroşa olarak tamamladım. Şimdi 3. artış sıramızdayız. Patiğimizin taban bölümünü yapıyoruz arkadaşlar. Şişle hazırladığınız tüm patiklerinizde bu tabanı kullanabilirsiniz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Bir artış yaptım. 15 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir artış yapıyorum. 5 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3, 4, 5. Bir artış yapıyorum. Tekrar 15 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir artış yapıyorum. Sıra sonundaki 3 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünü haroşa olarak tamamladım. Şimdi ön yüzümüzde 4. artış sıramızı yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci, üçüncü ve 4. ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Bir artış yapıyorum. 15 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir artış yapıyorum. 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir artış yapıyorum. 15 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir artış yapıyorum. Sondaki 4 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arka sıramızda yine haroşa olarak tamamlayalım. Arka sıramı haroşa örgülerle tamamladım. Şimdi tabanımızın son sırasındayız. 5 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2, 3, 4, 5. Bir artış yapıyorum. 15 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir artış yapıyorum. 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Artışımdan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir artış yapıyorum. 15 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bir artış yapıyorum. Sondaki 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Örgümün arka yüzünü haroşa olarak tamamladım. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Şimdi 4 sıra ters örgü öreceğiz arkadaşlar. Burun kısmımızın bombeli durması için. Örgümüzün ön yüzünde yapacağız bu işlemi. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimin tamamını örgümün ön yüzünde ters olarak öreceğim. Düz ilmeklerimiz örgümüzün arka yüzünde olacak. Bu sizi yanıltmasın. Arkada düz bir görüntü olacak. Toplamda 4 sıra ön yüzümüzü ters, arka yüzümüzü düz olarak öreceğiz. Birinci sıramı örgümün ön yüzünde sıra sonuna kadar ters olarak ördüm. Örgümün arka yüzünde ikinci sıramı düz olarak tamamlayacağım. Ve bu şekilde ön yüzde ters, arka yüzde düz olarak 2 sıra daha öreceğiz arkadaşlar. Arka yüzümü düz örgülerle sıra sonuna kadar örüyorum. Örgümüzün arka yüzünü birlikte düz olarak tamamladık. İkinci sıramızı bitirmiş olduk. Şimdi üçüncü sıramızda yine ön yüzümüzde ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Arka yüzümüzde de düz olarak öreceğiz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 4 sıra ters örgümü tamamladım. Şimdi 3 diş olana kadar haroşa olarak öreceğim. Haroşa dişlerimizin sayısını örgümüzün arka yüzünden sayacağız arkadaşlar. Ön yüzde çünkü ters ilmeklerin üzerine geldiği zaman eksik ya da fazla sıra örebilirsiniz. O yüzden örgümüzün arka yüzünde biliyorsunuz düz bir hat oluştu. Hemen üzerinde 3 dişimiz olana kadar hem ön yüzde hem de arka yüzde haroşa olarak devam edeceğiz. Herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmayacağız. Sadece mevcut ilmeklerimizi hem ön yüzümüzde hem arka yüzümüzde haroşa olarak öreceğiz. 3 diş haroşamızı tamamlayalım arkadaşlar. Ters örgülerimden sonra 3 diş haroşamı tamamladım. Şimdi sıra sonunda 21 tane ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz.
Şimdi bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 21 tane ilmeğim kaldı. Şimdi örmeden dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 11 tane ilmeğimi haroşa olarak öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu taraftaki şişimizde de yine 21 tane ilmeğimizin olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Ortadaki 11 tane ilmeğimizi haroşa olarak ördük. Tekrar dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İlk ilmeğimizle birlikte 11 ilmeğimizi yine haroşa olarak örüyoruz. Tekrar dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bu ilmeğimizle birlikte 10 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ilmeğimizi ve bu taraftaki ilmeğimizi birlikte alarak kesiyoruz. Dönüyoruz. İpimiz ön tarafta. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ve yine 10 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 11. ilmeğim ve yanındakine birlikte alarak kesiyorum. Tekrar dönüyorum. Hep aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Ortadaki 11 tane ilmeğimizin 10 tanesini haroşa olarak öreceğiz. 11. ilmeğimizle bu yan taraftaki ilmekten bir tane alarak keseceğiz. 21 tane ilmekle başlamıştık. Kesim yaptığımız için sürekli buradaki ilmek sayısı azalıyor. Aynı şekilde bu tarafta da. Şimdi bir kez daha birlikte yapalım. Döndüm. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve 10 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. ve yandaki ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. İpli kısım, yani örgümüzün arka yüzündeki yaptığımız kesimleri arkadaşlar az önce yaptığımız gibi düz olarak yapacağız. Çıkarıyorum şimdi tekrar ilmeklerime. Bakın 2 ilmeğime birlikte giriyorum ve düz olarak kesiyorum. Dönüyorum. Şimdi örgümün ön yüzünden gidiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 10 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu taraftaki kesimimizi de ipimiz kendimizden tarafta bu şekilde bakın iç kanatlarından girerek 2 ilmeğe ters olarak kesiyoruz. Bu neden yapıyoruz? Bu tarafta haroşa görüntüsü oluşuyor. Ama bu tarafta eğer düz kesersek düz bir görüntü oluşur. Bunu önlemek için bu taraftaki kesimi ters olarak yapıyoruz. Tekrar dönüyoruz. İpimiz arka tarafta. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 10 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İpli kısmımızda olduğumuz için 2 ilmeğimizi birlikte alarak düz olarak kesiyoruz. Dönüyoruz. Şimdi düz kısmımızdan devam ediyoruz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 10 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ön yüzümüzde olduğumuz için sondaki kesimimizi yine ipimiz kendimizden tarafta bu şekilde arka kanatlarından girerek ters olarak kesiyoruz. Artık kesimlerin anlaşılır olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Kenarlarda 12'şer tane ilmeğimiz kalana kadar kesimlerimizi aynı şekilde yapalım. Daha sonra birlikte devam edelim.
Evet arkadaşlar, bu taraftaki şişimde 12 tane ilmeğim kaldı. Ortadaki 10 tane ilmeğimi yine haroşa olarak ördüm. Bu tarafta da 13 tane ilmeğim kaldı. Şimdi yine ipim kendimden tarafta, ön yüzümde olduğum için 2 ilmeğimi ters alarak kesiyorum. Ve bu tarafta da 12 tane ilmeğim kaldı. Bu ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Artık artırma işlemi yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arka yüzünü sıra sonuna kadar haroşa olarak öreceğiz. Sonra bağcığımız için yuva oluşturacağız. Çocuk sesleri için kusura bakmayın arkadaşlar. Daha önce söylemiştim, ben lojmanda oturuyorum. 4 tane bloktan oluşuyor bizim lojmanımız ve önümüz park. Bütün çocuklar dışarıda şu anda. Yani sırf bu gürültüler yüzünden lojmanımı değiştireceğim yakın zamanda inşallah. Alt katta oturduğum için gerçekten çok rahatsız oluyorum. Sizler de kusura bakmayın. Şimdi bağcıklarımız için yuvamızı oluşturalım. Örgümüzün ön yüzünde 5 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Bir doluyoruz. Tekrar 5 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Bir doluyoruz. 5 tane ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. Bu şekilde 5 öreceğiz. Bir dolayacağız. Ve sıra sonuna kadar öreceğiz. Bir doluyorum. Sondaki 5 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Arka yüzümüzde yine haroşa olarak öreceğiz. Bu dolama yaptığımız ilmekleri de arkadaşlar haroşa olarak örüyoruz. Artık bu ipimizle işimiz kalmadı. İpimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Artık ana kuzusu ipimizle örgümüze devam edeceğiz. Kahverengi ipime bağladım. Şimdi bu sıramızda ilmek sayımızı yarıya düşüreceğiz arkadaşlar. Bir tane ilmek düz öreceğiz. 2 ilmeği birlikte alarak keseceğiz ve sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağız. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Tekrar bir tane düz. 2 ilmeği birlikte alarak kes. Bir düz. 2 ilmeği birlikte alarak kes. Bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Aynı işlemi tekrarlayarak sıra sonundaki ilmeğim kalana kadar ördüm. Bu 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Yani bu sıramızda ilk ilmeğimizi düz olarak ördük. 2 ilmeğimizi birlikte alarak kestik. Daha sonra bir ör, 2 ilmeği birlikte kes, bir ör, 2 ilmeği birlikte kes. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ettik. Sonda 2 tane ilmeğimiz kaldı. O 2 ilmeğimizi de düz olarak ördük. Artık herhangi bir artırma ve eksiltme işlemi yapmadan mevcut ilmek sayımızla örgümüze devam edeceğiz. Bu arka sıramızla birlikte örelim. Hem ön yüzü hem de arka yüzü düz olarak örüyoruz.
Yaklaşık 5 santimetre uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bilek kısmımız 5 santimetre uzunluğa gelene kadar mevcut ilmek sayımızı koruyarak hem ön yüzümüzü düz hem arka yüzümüzü düz olarak örelim. En son örerek kesme tekniğiyle ilmeklerimizi kapatıp ipimizi biraz uzun bırakarak keselim. Şimdi ben tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra yine dikiş işlemimize devam edelim. Evet arkadaşlar, bilek bölümünü 5 santimetre uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi dikiş işlemimizi yapacağız. Dikiş işlemini örgümün arka yüzünde yapacağım. Dilerseniz ön yüzünden de yapabilirsiniz arkadaşlar. İpin özelliğinden dolayı dikişiniz belli olmayacak. Bu şekilde karşılıklı girerek dikeceğim. İpimizi de aralardan gizleyelim yine. Fazlalığımızı keselim. Şimdi yan dikişlerimizle devam edeceğiz. Bu şekilde arkadaşlar karşılıklı haroşa gözeneklerin içerisine girerek dikişimi yapacağım. Daha önce birçok kez yapmıştık. Aynı şekilde dikeceğiz. Bilek kısmımızın dikişini örgümüzün iç kısmında, yani arka yüzünde yapmıştık. Bu tarafın dikişini de örgümüzün ön yüzünde yapıyoruz. Taban bölümünde yine aynı şekilde bakın karşılıklı gözeneklere girerek dikiyorum. Bir buraya giriyorum, bir karşıya. Evet arkadaşlar, dikiş işlemimizi bu şekilde tamamlayacağız. Bağcığım için 2,5 numaralı tığımla 120 tane zincir çektim. Sizler istediğiniz bağcık büyüklüğüne göre bu zincir sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Şimdi ben dikiş işlemimi tamamlayayım arkadaşlar. Diğer patiğimi de örüp artık son halleriyle geleyim. Evet arkadaşlar, ikinci bot patiğimi de aynı şekilde örerek tamamladım. Bağcıklarımı da taktım. Taban ölçümüz 11 santimetre uzunluğunda. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.